Selamlar. Bugün hepimizin aklını kurcalayan o meşhur sorunun peşine düşüyoruz. Zenginler bunu nasıl başarıyor? İşte bugünkü konumuz zenginlerin gizli alışkanlıkları. Şimdi başarı deyince aklımıza ilk ne geliyor? Genellikle para, değil mi? Ama ya asıl sır bu değilse? Ya cevap her sabah yaptığımız o küçük, belki de fark etmediğimiz rutinlerde saklıysa? İşte bugünkü kaynağımız tam da bu konuya odaklanıyor ve oldukça iddialı bir şey söylüyor. Diyor ki, asıl fark yaratan şey bankadaki sıfırların sayısı değil. Asıl olay her gün ama her gün tekrar ettikleri o basit alışkanlıklarda yatıyor. Peki o zaman hadi başlayalım. Kaynağa göre her şeyin başladığı yer tam da burası. Zenginlerin düşünce yapısı. Çünkü bilirsiniz her şey önce kafada başlar. Peki ne var bu düşünce yapısının temelinde? Birincisi, hayatlarının sorumluluğunu %100 üstleniyorlar. Başkasını suçlamak yok. İkincisi, sürü psikolojisiyle hareket etmiyorlar. Kendi yollarını çiziyorlar. Onlar kriz anlarında bile fırsatları görüyorlar. Ve belki de en önemlisi, etraflarındaki negatifliğin onları aşağı çekmesine asla izin vermiyorlar. Tabii bir de nereye gittiklerini çok iyi biliyorlar. Yani sadece hayal kurmuyorlar, hedeflerini bir mühendis gibi planlıyorlar. Sorumluluk üstlenmek derken neyi kastediyoruz peki? Hani o klasik ama o yaptı bahaneleri var ya, işte onu tamamen unutmak demek. Yani sonuç ne olursa olsun direksiyon bende diyebilmek. Hayat gemisinin kaptanı sensin ve rotayı senin kararların belirliyor. İşte bu güce inanmak. Ve tüm bu zihniyeti özetleyen tek bir cümle var, o da şu: asla pes etmezler, bu kadar basit. Kaynağa göre onlar için pes etmek diye bir kelime sözlükte yok. Düştüklerinde, yorulduklarında, hatta umutları tükendiğinde bile onları yola devam ettiren şey işte bu inatçı kararlılık. Tamam, zihniyet cepte. Peki bu düşünceler günlük hayatta nasıl eyleme dönüşüyor? Çünkü bilirsiniz en parlak fikirler bile eyleme geçmedikçe sadece birer hayalden ibarettir. İşte şimdi o eylem kısmına, yani günlük disiplin ve alışkanlıklara geçiyoruz. Kaynağımıza göre başarılı bir günün reçetesi aslında oldukça net. Her şeyden önce uyku. Evet, yanlış duymadınız. Zinde bir kafa için kaliteli uykuya öncelik veriyorlar. Sonra güne bir amaçla başlıyorlar. Yani o gün neyi başaracaklarını gösteren net bir hedefleri oluyor. Ve gün boyunca da iki şeyden asla vazgeçmiyorlar. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek ve sağlıklı yaşamak. Bu kadar. İşte bu karşılaştırma bence her şeyi özetliyor. Olay tamamen bir seçim meselesi. Zamanlarını televizyon karşısına pasif bir şekilde tüketmek yerine her gün kitap okuyarak kendilerine yatırım yapmayı seçiyorlar. Yani en değerli varlıklarına, kendi beyinlerine. Zamanlarını nereye harcadıklarına baktığımızda ise çok ilginç bir denge görüyoruz. Evet, iş hayatın önemli bir parçası ama tek parçası değil. Kişisel gelişim, sağlık, aile, bunlar da en az iş kadar büyük bir pay alıyor. Çünkü biliyorlar ki zaman geri getiremeyeceğimiz tek şey. Bu yüzden onu çok akıllıca kullanıyorlar. Zihniyeti ve günlük alışkanlıkları konuştuk. Şimdi gelelim en can alıcı konulardan birine: para. Parayla olan ilişkileri ve o büyük stratejik kararları nasıl alıyorlar, bir de ona bakalım. Bu konuda kaynak inanılmaz net. Diyor ki, finansal okuryazarlık, yani paradan anlamak bir seçenek falan değil, bir zorunluluk. Tıpkı okuma yazma bilmek gibi. Paranın dilini konuşamıyorsanız onu yönetemezsiniz. Bu kadar basit. Ve bütün o finansal tavsiyeler arasında bir tane kural var ki o her şeyin üstünde. Bir numaralı kural: kazandığından fazlasını harcama. Bu kadar. Bütün finansal imparatorluklar işte bu basit ama asla yıkılmayan temel üzerine kuruluyor. Peki güzel, bütün bu kuralları, bu alışkanlıkları nasıl sürdürülebilir kılıyorlar? Tek başına olur mu bu iş? İşte burada işin içine iki sihirli kelime giriyor: çevre ve kişisel gelişim. Öğrenme konusuna bakış açıları da çok farklı. Onlar için üniversite diploması bir bitiş çizgisi değil, tam tersine bir başlangıç çizgisi. Gerçek öğrenme okul bittikten sonra başlıyor. Hayat boyu devam eden bir maraton gibi. Her gün okuyarak, kendilerini geliştirerek o maratonda koşmaya devam ediyorlar. Hani o meşhur bir laf vardır ya, en çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın diye. İşte bu insanlar bu kuralı çok iyi biliyor. Çevrelerini, kendilerini aşağı çeken değil, sürekli yukarı taşıyan, onlarla aynı vizyonu paylaşan insanlarla dolduruyorlar. Yaptıkları işte en iyisi olmayı hedefliyorlar ve evet, birçoğu inançlarından da büyük bir güç alıyor. Sonuç olarak bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Mesele tek bir sihirli alışkanlık bulmak değil, öyle bir şey yok.
Asıl olay tüm bu küçük alışkanlıkları bir araya getirip tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmak. Birbirini destekleyen güçlü bir yapı inşa etmek gibi. Peki şimdi bütün bunları dinledikten sonra size tek bir soru sormak istiyorum. Bu sisteme başlamak için yarın hayatınıza katacağınız o ilk küçücük ama güçlü adım, o ilk alışkanlık ne olacak?